Yani bu aslında bir Veda bilimi. Günümüzde çıktı bana bazı hisler geliyor falan. Ya öyle bir şey yok, o şarlatanlığa giriyor. Bu kişiler Mart ayında zodya başlatıyorlar. Gelecek sene evleneceksin. 3 sene sonra çocuğun olacak. Haritada bazı böyle kara noktalar var. Gerçekten kişinin girmemesi gerektiği. Bunu orada görebiliyor musun? Tabii. Mesela diyorum ki 27 Mayıs tarihi çok güzel bir gün. Saati 14 ile 16 arası git notere, firmanı kur diyorum. Türkiye için. Nasıl bir 2020 görünüyor? Astroloji. O da böyle yıldızların dönüyor olmasıyla çok ilgili bir şey ama şimdi çok mu basite aldım? Metin'e soracağım. Bak Metin benim çocukluk arkadaşım. Kendini tanıtacak ama inşaat mühendisi. Ama gel gör ki Metin Özenbaş yazınca astrolojide duayen diye çıkıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Ersin'cim. Hoş geldin niye diyorum? Almanya'dan gel. Evet. Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da yaşıyorum Ne uzun güzel. süredir. 25 yıl oldu. Of. Ne güzel denk getirdik. Burada olduğun zaman da iyi oldu. Evet, Ne zamandır konuşmak istiyordum seninle. Ya Metin'cim astrolojide duayen diye yazıyor senin için. Çok etkilendim. Çok mutlu oldum. Sağ olsun onu yazanlar. Teveccüh etmişler ama Vedik astrolojiyi Türkiye'de ilk tanıtanlardan biri olduğumu söyleyebilirim. Yani bu aslında bir Veda bilimi. Veda kültüründen gelen bir şey. Veda ne? Vedalar milattan önce 4000-5000 yıl önce Hindistan'da yaşadığı kabul edilen büyük bir uygarlık. Ve Vedalarda hayatın bilgisi. 40 ana Veda var ve astrolojide bunlardan biri. Hayatın bütün alanını kapsayan bilgiler bütünü. Bunlar çok büyük yazıtlar. Eski zamanlarda bilge kişiler bu bilgileri evrende görmüşler ve bunları bir şekilde kayda dökmüşler. Vedik astroloji bunlardan biri. Mesela Ayurveda var, sağlık bilimi. Gandharva Veda var, müzik. Stapatya Veda var, doğayla uyumlu mimarlık. Nasıl bir formatta bunlar? Yani Bunlar yazılı dedi. Sanskritçe yazılı kitaplar. Binlerce sayfa, belki yüz binlerce sayfa. Bunları bir kişi okumaya kalksa, günde 4 saat okusa, 2,5 yılda sadece okuması bitiyor. Yani hiç anlamadan. Vedalardan biri için söylüyorsun. Tamamını. Tamam. 2,5 yılda günde 4 sayfadan okursa anca bitirebiliyor. Ama hiçbir tek kelime anlamadan okursa, yani ezbere okursa. Bunu anlaması var, yorumlaması var, hayata uygulaması var. O yüzden birçok böyle alimler çıkmış binlerce yılı. Sadece bir bölümünü alarak işlemişler. Onlar aralarında bile uyuşamamışlar. Böyle ve günümüze gelmiş. Ve artık bu bilgi canlanıyor. Yani işte ben diyelim Vedik astrolojiyle uğraşıyorum. Ayurveda ile uğraşan kişiler var. Hep duyuyoruz Vedalar işte dünyanın çeşitli yerlerinde. Eski bilgi artık uyanıyor. Bu modern bilgi dediğimiz yani kirlenmiş, o bilginin dışına taşmış aslında bir cehalet dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda artık umuyoruz ki bu eski gerçek bilgi de tekrar ortaya çıkacak. Arınmadan bahsediyorsun. Evet. Spiritüalizmle ille bağlaşır mı? Yoksa istatiksel, bilimsel, oturup kağıt kalemle yapılan bir şey mi? Yoksa bir meditasyon, spiritüellik gerekiyor mu astrolojiye ilgilenmek için? Teknik olarak da astrolojiyle ilgilenebilirsin. Yani ille meditasyon yapacaksın diye bir kural yok. Ama bu böyle işte horoskop önümüzü açtığı zaman bana böyle bir hisler geliyor falan yapmıyoruz. Yani bunun belli bir kuralları, bir disiplini var. Ve bu bir matematiğe bağlı. Yani çok ciddi bir matematik istiyor. Artık günümüzde bu bilgisayar programlarıyla yapılıyor. Ben zamanında elle yapıyordum. Yani günlerce bir kişinin hayat devrelerini elle çıkartıyordum ben mesela. Ama artık gerek yok böyle bir hesaba. O horoskopa baktığımız zaman belli kurallar içinde sen yorum yapabilirsin. Şimdi günümüzde çıktı bana bazı hisler geliyor falan. Ya öyle bir şey yok, o şarlatanlığa giriyor. Ay çok güzel oldu bu ya. Bu işte çok güzel oldu. Çünkü ben merak ediyordum. Yani bu işte hani fal bakar gibi bir şey görünüyor dışarıdan Değil baktığın ama işte zaman. evet. Değil. Sen ne kullanıyorsun astrolojiyi uygularken? Bunun gene Sanskrit slokalar deniyor yani beyitler. Bazı insanlar beyitler yazmış zaman o rişiler. İşte eğer haritada böyle böyle olursa şu şöyle olur gibi. Bunları ezbere bilmesek de temel mantığını anlamamız gerekiyor ve bazı şeyleri tabii ezbere bilmek gerekiyor. Yani Venüs insana ne etkiler verir, Jüpiter nedir, Satürn nedir? Bunlar doğrusu bu bilgi doğrultusunda o haritayı yorumluyoruz. Astroloji bir bilim mi? Şimdi bu meşhur soru. Aslında bu soru beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü Hay Allah ya.
Yani herkes bunu soruyor ama ben bu soruyu kendime sormuyorum. Bu benim için çok muhteşem bir bilgi ve bir araştırma konusu. Herkes kendine diyor ya, ben astrolojik danışmanım. Ben de astroloji araştırmacısı olarak kendimi görüyorum. Yani araştırayım, bu konu benim cezbediyor. Ben bütün detayları öğrenmek istiyorum ve anlamak istiyorum. Benim için işin enteresan tarafı bu. Yani bilim ya da değil, buna bilim adamları karar versinler. Birincisi bu. İşin ikinci tarafı, biz bilimsel olarak çalışıyoruz. Yani bir matematiğe bağlı. Dediğim gibi insanın hayat devrelerini sen belli bir şekilde matematiksel olarak hesaplayabilirsin. Yani Ersin Erkol bu sene diyelim ki Merkür ana devresine girecekse, başka bir astrolog yok canım o girse Satürn'e giriyordur diyemez. Yani öyle bir şey yok. Bu bir matematik çünkü. Bilimsel metodu uyguluyorsan zaten bilim dalı. İşte Yani ama insanlar şeye takılıyor. Diyorlar ki Venüs güzellik veriyor. Sen nereden biliyorsun? O Venüs gezegeni sana o güzelliği nasıl veriyor dediği zaman, astrologların bugün buna pek fazla bir cevabı yok. Vedik astrologların cevabı ise şu: eskiden yaşayan rişiler, yani gören kişiler dediğimiz, evrendeki bütün bu bağlantıları görebilme kapasitesine sahiplermiş. Yani bir bakıma zihinlerinin tamamını kullanan kişiler. Bu bağlantıları anlayarak bunları bilgiye dökmüşler. Şimdi diyeceksin ki ben bunu kabul etmiyorum. Yani orada benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Bu yazıtlarda böyle geçiyor. Anladım. Şöyle bir geriye gidelim. Ne kadar geriye gideceğiz astroloji için? Vedik astroloji 4000-5000 yıl milattan önce. Şu andan 6000 yıl 6000 öncesinden yıl önce, bahsediyoruz. evet. Gerçekten. Evet. Peki o zaman iki geriye gidelim. Astroloji bir kere ne? Yani gökyüzü bilimi mi ya da ne? Nasıl çeviriyorsun astroloji? Evreni okuma sanatı. Evreni okuma sanatı. Evet. Şimdi ben evreni okumak istiyorum. Nasıl okuyabilirim? Eğer çok yetenekliysem bir çiçeğin şu mum ışığından, bir çiçeğin üzerindeki motiflerden de okuyabilirim. Ama bu bir sistem oluşturmuşlar ve gezegenlerin hareketinden belli yorumlara ulaşmışlar. Çünkü evrende her şey birbiriyle bağlantılı. Birleşik alan kuramı var diyoruz. Evrende olan bir deprem başka bir yerde bir fırtınayı etkileyebiliyor. Bir insanın, senin davranışın beni etkileyebiliyor. Karma yasasına göre işte bugün sen beni davet ettin. Belki ben diyeceğim ki haftaya ben dersini bir yemeğe davet edeyim. Sonra işte atıyorum eşlerimiz tanışacak. Her olay birbirini etkileyerek dünyada sonsuz bir etkileşime yol açıyor. Gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek evreni anlamaya çalışmaya Evreni ve astroloji insanları diyoruz. anlamaya çalışıyoruz. Buna da astroloji diyoruz. Peki 6000 yıl önceydin Vedik astroloji için. Kaç tür astroloji var önce? Astroloji sayısını bilemeyiz. Gerçekten çok var. Ama prensipte Batı astrolojisi diyoruz. Yani tropikal zodyak uygulayan astroloji. Bu kişiler Mart ayında zodyağı başlatıyorlar. Zodyak ne? Zodyakta bu burçlar kuşağı. Koç, boğa, ikizler diye gidiyor. Gökyüzündeki bu gezegenlerin oluşturduğu burçlar kuşağını Bunu Mart zodyak ayından diyoruz. başlatıyor. Mart'tan başlatıyorlar. Ve aslında gezegenlerin gökyüzündeki gerçek konumlarını hesap etmiyorlar. Aslında her 50 yılda bir yaklaşık 1 derece bu gezegenlerin konumları 1 derece geriye gidiyor. Burçlar kuşağı 1 derece geriye gidiyor. Günümüzde tropikal zodyakla Vedik astrolojinin uyguladığı sideral zodyak arasında 24 derece fark var. Dolayısıyla sen Batı astrolojisinde yükselen burcun Oğlak çıkıyor diyelim 20 dereceyle. Ama biz 24 derece geriye gittiğimiz için o da ne oluyor? İşte 26 dereceyle, yanlış hesaplamadıysam işte Yayda çıkıyor senin yükselen burcun. Ama bu iki taraf demeyeyim de daha doğrusu iki görüşün ortaya çıkardığı şeyleri tamamen değiştirir ama. İlk bakışta öyle ama temel sonuçta değil. Çünkü eğer bu bir sistem doğruysa, bu sistem de doğruysa sonuçta vardıkları yerinde doğru olması gerekiyor. Ben astrolojiyi potansiyellerin bütünlüğü olarak görüyorum. Yani bir kehanet astroloğu değilim. Olmak da istemiyorum. Yani Kehanet astroloğu. Kehanet astroloğu şu. İşte gelecek sene evleneceksin. 3 sene sonra çocuğun olacak. Ben böyle şeyler sevmiyorum. Bütün astrologlar kehanet yapmazlar mı? Yapanlar var ama ben bunun çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hayatın çok olasılıkların sonsuz olduğunu ve kişinin doğum haritasını bir hamur gibi yoğurarak bundan birçok şey elde edebileceğini düşünüyorum. Benim için enteresan olan o kişi doğarken hangi potansiyellerle doğuyor, hangi yeteneklerle ve o insan neler yapabilir. Ve sana gelen danışanın sen bunları anlatıyorsun. Bunları anlatıyorum. Senin potansiyelin bu diye anlatıyorsun. Evet. Sonrasında şu yola doğru gideceksin, o görünüyor demiyorsun.
Onu diyorum ama bir ana arter olarak, bir ana kanal olarak söylüyorum. Aa, çok keyifli. Diyelim ki sen üniversiteyi bitirmiş bir arkadaşımız meslek seçimi yapmak istiyor. Geliyor diyor ki ben sporcu olmak istiyorum diyor. Evet. Bakıyorum ama yani adaleyle ilgili bir sorun var onda. Yani belki birkaç yıl güzel bir devrede olduğu için onu istediğini de görüyorum. Ama 3 sene sonra sporla ilgili sıkılacak spordan diyorum ve vücudu da pek el vermeyecek. Bazı belki ufak tefek sağlık sorunları da olabilir diyorum ve sen daha çok mesela matematiksel bir konuya yönel diyorum ona. Bunu orada görebiliyor musun? Tabii. Bu çok Orada basit dediğin bunu şey görmek. ne kullanıyorsun? Bu bir horoskop. Doğum anımızda gezegenlerin senin doğduğun yere ve ana yaptığı iz düşüme horoskop diyoruz. Dolayısıyla benim doğum anımı saatine kadar biliyor olmam lazım. Biliyor olmam gerekiyor. Onu bilmezsem sen... Biz bazı çalışmalarla onun tahmin çıkartabiliyoruz. Yani Ha, anladım. eğer artı eksi bir yarım saat varsa onu çıkarmak kolay ama Tamam. o gün hiç bilmiyorum diyorsan yine çıkartılabiliyor ama biraz uzun sürüyor. Ona çok vakit ayırmak gerekiyor. Ne kadar noktasal sana zamanlamayı veriyorsam son kadar rahat çalışıyorsun. Tabii ki. Yaptığın şey benim doğum anımda gezegenleri ya da gökyüzünün konumunu görmek. Evet. Önce. Sonra oradan nasıl bir bir bilgisayar programı mı bu? Artık günümüzde bilgisayar programları kullanılıyor. Hemen 5 dakikada çıkartıyorsun ve bir ana harita var. Yine Vedik astroloji birçok alt haritadan faydalanıp detayın detayına inebiliyor. Hani DNA'nın en ince detayına iner gibi. O ana haritayı alıyoruz önümüze ve gezegenler arasındaki ilişkileri yorumlamaya başlıyoruz. Önce bir enteresan da bir his gelir. Harita yanlışsa bir huzursuzluk geliyor. Yok diyorum bu senin haritan değil olamaz yani. Sonra dur bir daha sorayım falan. Ya yarım saat önce doğmuşum diyor mesela. Gerçekten mi? Tabii. Ha, çok ilginç. Bu birçok Çok ilginç. Vedik astrologda var benim Çok tanıdığım. ilginç. Ondan sonra haritadaki ilişkilere bakıyoruz. Ben şeye bakarım, bu haritanın nereleri güçlü? Oralara güzel yeşil artı koyarım ya da zayıf noktalar varsa kırmızı eksi koyarım falan. Haritada bazı böyle kara noktalar var. Gerçekten kişinin girmemesi gerektiği. Yani bazı kişiler çok evlenmek istiyor ama evlilik maalesef hep kriz. Yani görüyoruz da evleniyor, tekrar boşanıyor, mutsuz oluyor, bir daha deniyor. Yok deneme artık yani. Yok. Sen daha çok mesleki kariyerde ilerlemesi gereken. Bu görünüyor öyle mi? Bunlar çok net görünüyor. Bu nasıl bir etkiden böyle almış olabilir mesela o örnekten devam edersek? O arkadaşı ne etkilemiş olabilir? İşte ben burada bu etkiye karşıyım biraz. Ben bunu etki olarak görmüyorum. Bu bir ifade. Yani doğduğu andaki ifadeyi gezegenler ifade ediyor. Gezegenin oradaki konumunun etkisi olarak anladım. Ben öyle değil o zaman. Yani sopayla bam bam kafamıza vuran bir gezegen Evlenme yok. sen demiyor Tabii yani. öyle bir şey yok. Öyle zannediliyor. O yüzden televizyonda mesela bilim adamlarını görüyoruz. Ya işte gezegenin çekim gücü şu kadar ben hesapladım. Senin masanın üzerindeki çay bardağının çekim gücü daha fazla. Gezegen seni nasıl etkileyecek? Bu astroloji falan. Astrologlar zaten öyle bir şey söylemiyorlar ki. Bizim öyle bir meselemiz yok yani. Bu biraz kaderle ilgili bir şey mi? Kader işte bir tanıdığımın yine bir güzel bir sözü vardı. Bu harita zarf gibi. Doğuştan senin eline verilen zarf. Bu senin aslında kaderin, o senin haritan. O haritanla yola çıkıyorsun. İşte kimisi yola zengin başlıyor, kimi fakir başlıyor, kimi güzel, kimi çirkin başlıyor. İlk donanım. İlk donanım. Sen bununla ne yapacaksın? Hani belli bir cebine herkesin cebine bir 100 lira veriliyor. O 100 lirayı sen arttırabilirsin, 1 milyon yapabilirsin. İyice batırabilirsin. Onun gibi. Ha, çok ilginç. Ve senin gördüğün biraz önce ne kadar çok ilginç dedim değil mi? Ama hakikaten ilginç ya. Yani sen olasılıklar görüyorum dedin. Evet. Potansiyeller diyelim daha çok. Yani bu kişi neler yapabilir hayatında? Şu alanlara girme diyorum. Bu alanlardan çıkış yakalayabilirsin. Sonrasında takip ediyor musun mesela? Diyelim ki sana 3 ay sonra bir daha geldi o. Girme dediğin alana dayanamadı, girdi mesela. Yani çok ilginç, böyle kendine sağlama yapma imkanı veren bir şey bu bir yandan. Tabii ki, çünkü ben yani böyle her günde 2-3 danışmanlık veren bir kişi değilim. Çok veriyorum ama az veriyorum ve o kişilerle genellikle dostluğumu sürdürüyorum. Genellikle yani soru cevap şeklinde devam ettiriyoruz en az birkaç yıl. Yani 20 yıldır takip ettiğim kişiler de var. Nerelere gittiklerini görüyorum hep. Eskiden okuduk ya bütün kitaplarda, savaşlardan önce işte çadırda astrologla konuşuyormuş, ne zaman taarruza geçeyim falan diye, yani her yapacağı adımın öncesinde doğru mu yanlış mı diye doğrulatma merciği gibi. Şimdi buna bir muhurta denen bir alan bu Vedik astrolojide. Doğru işe başlama teknikleri var. Mesela yeni bir firma kurmak istiyorsun. Bize geliyor diyelim arkadaşlar. Ben ne zaman bu firmayı kurabilirim diyor. Ve onun için hem onun haritasına uygun hem de genel etkilerin güzel olduğu bir gün buluyoruz. Mesela diyorum ki 27 Mayıs tarihi çok güzel bir gün. Saati 14 ile 16 arası git notere firmanı kur diyorum.
Bu kadar net söyleyebiliyorsun. O kadar net söyleyebiliyorum. Ya da işte sakın Nisan ayında sakın evlenme. Mayıs ayında evlen. Mayıs ayının ilk 15'i güzel. Eğer bazı kişiler de mutlaka cumartesi olacak diyor, mutlaka salı diyor falan. Artık o verdiği periyot içinde güzel bir tarih bulmaya çalışıyoruz. Da Hindistan'da çok enteresan, bu iş çok ekstrem noktalarda. Bazen astroloğa gidiyorlar ne zaman evlenelim diye. 2 sene boyunca evlenmeyin diyor. Mesela tabii 3 sene sonra Mayıs ayı. Eyvah, ya da bu hafta evlenmezsen 3 sene sonra beklemen lazım. Eyvah, bu haftayı kaçırdık falan. 3 sene bekliyorlar. Onun detayını nasıl görebiliyorsun? O sıkışmanın ya da darlaşmanın, hani finansal mı, sağlık mı? Yani eğitim kopması dedin. Hani o çok detay güzel bir nasıl soru. görüyorsun? Şimdi o zaman haritadan bahsedelim. Bu ana haritada 12 tane ev var. 12 burç var ve 12 ev var. Bu yükselen burçtan başlayıp 1'den 12'ye kadar sıralanıyor. Ve bu her evin özellikleri var. Mesela ikinci ev yüzümüzü temsil eder. Servet evidir. Ailemizi temsil eder. Üçüncü ev kişinin girişimlerini anlatır. Kardeşler evidir. Yedinci ev ortaklıklar, evlilik, partnerler, ticaret evidir. Mesela sen bana ticaretle ilgili bir soru sorduğunu düşünelim. Diyelim ben önümüzdeki yıl yatırımlar yapmak istiyorum diye bana bir soruyla geldin. Nelere bakmam gerekiyor? İkinci eve bakacağım, servet evi. Beşinci eve bakacağım, yaratıcılık. Yedinci ev, ticaret, ortaklıklar. Dokuzuncu eve bakacağım, hayat sana şans veriyor mu bu sene? Durumu nedir? Transitlerde etkileşim almış. 11. eve bakacağım, kazançlar. Diyelim ki ikinci evin güzel ama 7. ev iyi değil. Ersin'cim diyeceğim, ortaklarından bayağı çekeceksin ama ikinci ev güzel, yani sonuçta bir para geliyor. Ya da çok iyi bir ortak bulmuşsun ama onun da ben haritasına baktım. Seni yarı yolda bırakacak. 6 ay sonra o bambaşka bir şeye geçiyor falan. Kafası dağılıyor onun falan gibi şeyler söyleyebilirim. İlginç. Yani hayat alanlarını inceliyoruz. Ve onların birbiriyle olan ilişkilerini inceliyoruz. O şekilde bir yoruma varıyoruz. Böyle genel olarak yani ülkeyi mi bekliyor falan, onlar için de bir harita çıkıyor, yoksa nasıl anlıyorsun öyle genel Ülkeler gidişi? için tabii şimdi Türkler binlerce yıldır bu dünyada varlar ama prensip olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anı ve saatine göre bir harita çıkartılıyor ve o inceleniyor. Çünkü aynı mantık, yani bu da bir doğuş ve bir kırılma noktası gibi, çok önemli Türkler için bir Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası gibi. Ama sonuçta biz Türküz, yani 1000 yıl önce de Türktük, şimdi de Türküz tabii ki. Orada da benim biraz şüphelerim var bir astrolog olarak. %100 Türkiye Cumhuriyeti'nin haritası Türkler hakkında bilgi tam vermiyordur bana göre. Peki mesela sen işte ilk Osmanlı'nın kuruluşuna Söğüt'e gitsen, oradan bir harita çıkarsan, bir de buradan çıkarsan, bunlar bir şekilde birleşmiyorlar mı? Yok, o da Osmanlı Devleti'nin haritası olur. O zaman da yıkılışını görmen lazım. Ha, evet. Peki dolayısıyla sen bugünün geleceğine bakmak istiyorsan, bugünün doğum anı olan Cumhuriyet'in kuruluşu alınıyor, göre yapılıyor. Evet. Meraktan öyle açıyor musun, bu yıl nasıl bir şey bekliyor bizi Zaman diye? zaman açıyoruz ama ondan daha ilginç noktalar var. Mesela şimdi yine Vedalara dönecek olursak, biz Kali Yuga'da yaşıyorduk. Bu yugalar binlerce yıl süren çağlar. Kali Yuga karanlık çağı. Yani bu yaşadığımız savaşlar, orta çağlar, insan birbirine savaşlar yılları. Biz derken bütün insanlık Bütün olarak insanlık. diyoruz. Artık bunun zaman yavaş yavaş bittiğini düşünülüyor. Gerçekten. Yapılan hesaplamalar sonucu ve Sat Yuga başladı. Bunu söyleyen de bazı rişiler, yine gören kişiler Sat Yuga'nın başladığını ve Kali Yuga'nın artık can çekişmeye başladığını söylüyorlar. Ve özellikle 2020 yılı Sat Yuga'nın artık çok kendini ön plana çıkartacağı, dünyada büyük değişimlerin olacağı ve daha artık bir barış toplumuna yavaş yavaş geçtiğimizi söylüyor. Ve bu da bu Vedik takvime göre, ama takvimler ki bu milyon yıllık bir takvim, 10.000 yıl sürecek bir aydınlanma çağına giriyoruz. İnşallah 2020 yılında bunu çok net şekilde görmeye başlayacağız. 10.000'in ilk birkaç 10 yılını göreceğiz inşallah. Hatta 1960'lı yıllarda doğanların çok şanslı olduğu söyleniyor. Çünkü bu değişimi birebir yaşayacak insanlar, yani bizler. Biz. Çok iyi. Bu çok ilginç geldi bana. Koca yıllar yani 10 binlerce yıllar sürmüş olan karanlık çağın tam bittiği yıllara denk geldik. Evet. 2020'de bunun bir eşiği gibi gözüküyor. Peki biraz daha dar bakarsak, bizim için bakarsan, Türkiye için nasıl bir 2020 görünüyor? Türkiye için de güzel bir yıl olacak. Özellikle
Partnerlerimizle yani yabancı ülkelerle geçtiğimiz yıllarda çok büyük sorunlar vardı. Çünkü Yay burcunda büyük krizler yaşandı. Satürn oradaydı, sıkıntılar sürekli. Şimdi Satürn ayrılıyor Ocak 20'den sonra ve Jüpiter geldi. Jüpiter'de dostluk, bir arada olma, empati kurma gibi unsurlar ön plana çıkacaktır. Şimdi Ketu var orada, biraz daha krizler devam edebilir ama 2020'nin sonuna doğru özellikle orası biraz aydınlanacak, yani komşularla ilişkimizi düzeltebiliriz. Bütün dünya ülkeleri için iyi olacak sanıyorum önümüzdeki yıllar. Bütün dünyada bir finansal daralma var ama. Yani sanki hakikaten pazarlar daralıyor, büyük dev sektörler, otomotiv sektörü gibi. İşte elektrik gelmesinden dolayı, elektrikli araçtan dolayı herkes dengeler değişiyor. Yani bir belirsizlik var. Sanki hakikaten bir ekonomik buhrana doğru gidiyor mu ekonomi diye bir endişeler var. Bunlar da görünüyor mu? Ya da bunlar da görülüyor ama mı? bu Ersin'cim, bu tabii nasıl, tıpta bazı insanlar mide doktoru, bazıları kulak burun boğaz. Yani astrolojide de böyle. Kimisi dediğim gibi bu devreler, transitler, kişisel astrolojide çok iyi. Kimisi ülkeler astrolojisi. Bu da ayrı bir konu. Ülkeler astrolojisi yani. Mesela hem ekonomiyi çok iyi bileceksin hem ülkeler astrolojisi. Sırf o konuda çalışacağız. Ya mesela baraj mühendisi sırf baraj yapar. Ben konut yaparım falan. Dediğim gibi bu da prensipte görülüyor. Ama yani ben şimdi her konu detayda da konuşmayı seven biri değilim ama dediğim gibi yani 2020'den sonra dünyada bir yumuşamanın ve genel olarak etkilerin güçleneceği, olumsuzlukların azalacağı kabul ediliyor Vedik astrolojiye göre. Sen özellikle kişisel danışmanlık... Ben daha çok kişisel alanda. O zaman seriyi bitirdikten, videoyu bitirdikten sonra bana bakar mısın? Burada programımız yok herhalde, astroloji programımız, ama seve seve soruların varsa. Hemen kapatıyoruz o zaman. Çok güzel ışıklar açtın. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok Benim teşekkür için de çok ederim. güzel bir Sağ sohbet ol. oldu. İyi ki geldin, iyi Sağ ki olasın, konuştuk. teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Herkesin yolu açık olsun değil mi? Yeni yılı kutluyoruz. Yeni yılı kutluyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.